İsrail'in Suriye'deki saldırıları devam ediyor. Hava saldırıları. Şimdi bununla ilgili Süheyla, İsrail basınında enteresan bir Türkiye artık itirafı mı diyelim bir haber var. Bu saldırıların asıl amacının Türkiye'ye mesaj vermek olduğu yazılmış. Bunu kim yazmış, niye yazmış? İsrail neden Türkiye ile Suriye üzerinden mi hesaplaşmak istiyor? Görüntülerde şimdi ekranda, seni dinleyelim lütfen. Aslında yıllardır zaten İsrail Suriye'ye hava saldırıları düzenliyordu. Ama ne oldu? Suriye'de rejim değişince fırsat bu fırsat. Burada bir güç boşluğu artık var. Yani güç boşluğu aslında yok. Yeni bir geçici yönetim var ama daha tam tesis edilememiş bir süreç var. Tamamlanamamış bir süreç var. Ben de bundan yararlanırım. İşgali tıpkı Gazze'de yaptığım gibi, Lübnan'da yaptığım gibi burada da genişletirim. Hem karadan girdi hem de sürekli Suriye'nin savunma kapasitesine zarar veren saldırılar düzenliyor. Özellikle de Suriye'nin hava savunma sistemine, uçaklara sahip olmasını adeta istemiyor İsrail. Ve dün de vurulan noktalar yine askeri altyapı ve özellikle de hava üsleriydi. Hem Humus'ta hem Hama'da hem de Şam'da 3 ayrı nokta vuruldu. Birbiri ardına saldırılar. Suriye hükümetinden yeni bir açıklama var. 9 kişinin öldüğü bu saldırılarda belirtildi. Ama vurulan yerler çok sembolik. Özellikle Humus'taki T-4 hava üssü. Çünkü henüz teyit edilmemiş olsa da basına yansıyan çok sayıda haber var. Bakın vurulduktan sonraki o üssün ne hale geldiğini görüyorsunuz. Kullanılamaz halde. Oraya sevkiyat, yani askeri gücünüzü projekte edemeyecek durumdasınız artık. İsrail'in saldırısı sonrası ve bu üsse Türkiye'nin yerleşebileceği, Suriye'nin bu üssü Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ne açabileceği konuşuluyordu. Hatta öyle ki Türkiye'nin özellikle terör örgütleriyle mücadele için ve onlardan gelebilecek saldırılar için Hisar füze savunma sistemini, yine Rusya'dan alınan, bu bir iddia tabii ki, S-400 hava savunma sistemini buraya yerleştirebileceği yönünde iddialar vardı. Tam da saldırıdan saatler önce aynı gün Türkiye'den bir heyetin o T-4 üssünde incelemeler yaptığı yönünde haberler vardı. Ne oldu? İsrail vurdu ve İsrail'in en çok okunan sağ tandanslı gazetelerinden The Jerusalem Post'a konuşan kaynaklar, isimleri gizli kaynaklar şunu dedi. Bu son saldırının özellikle amacında Türkiye'ye bir mesaj verme kaygısı, hedefi var. Ne o mesaj? Bu üssü alma, Suriye'de hiçbir üsse yerleşme. Çünkü bu bizim Suriye'deki hedeflerimizi baltalayabilir. Biz Suriye'yi vurmaya devam edeceğiz ve Türkiye'de bunu engelleyemez. Engellememesi için bir ön alma. Yani Türkiye'nin askerlerini, askeri ekipmanını konuşlandırabileceği olası bir potansiyel bir üs varsa biz orayı kullanamaz hale getirelim. Yani biz senin sınır komşunu tekrar karıştıralım. Evet. Sen de hiçbir şey deme. Zaten en başından beri İsrail'in Suriye için hayali güçlü ve yeni bir Suriye yönetimi değil, güçsüz, aynen, istikrarsız, evet, mümkün neden o nedenle terör örgütü PKK, YPG'yi destekledi ve desteklemeye devam ediyor. Neden oraya girip işgali genişletiyor? Neden? Bakın Şam'a 20 kilometreyiz. Uyandığında Şara hep bizi görecek. Neden diyor? Çünkü güçlü bir Suriye, istikrarlı bir Suriye istemiyor. Ne kadar zayıf Arap komşuları var etrafında İsrail'in, o kadar istediği gibi top koşturabilir. Ve o nedenle zaten Suriye'nin özellikle hava üslerini, hava savunma kapasitesini yok ediyor. Türkiye'den oraya bir ikmal gelecekse, bir askeri takviye gelecekse en başında kesmek istiyor. O nedenle sürekli Netanyahu yönetimi Türkiye gündemiyle ulusal güvenlik toplantıları yapıyor. Bakın bunlar zaten bağıran gerçeklerdi. Artık İsrail basınında itiraf niteliğinde açık açık. Ki geçtiğimiz günlerde yine İsrail'i bir savunma yetkilisinden de aynı açıklama gelmişti. Biz bu nedenle Suriye'ye saldırıyoruz diye. Bu nokta zaten İsrail tehdidinin Orta Doğu için ve Türkiye için bir askeri tehdit oluşturduğunu bizim gözlerimizin önüne seriyor. Türkiye'nin özellikle askeri kapasitesini güçlendirmesi, Orta Doğu'da etkisini artırması, bunlar iki ülkeyi, bir komşumuz Yunanistan, bir de İsrail'i özellikle rahatsız ediyor. Evet. Ve özellikle son dönemde de Yunanistan'la İsrail'in çok yakınlaşması,
askeri işbirliğini artırması, enerji alanında işbirliğini artırması, siyasi ziyaretler, diyaloğun artırılması hiç tesadüf değil. Tamamen bununla bağlantılı. Ahmet Şahra'nın herhangi bir açıklaması, demeci var mı Suriye ile, özür dilerim, İsrail ile ilgili? Şimdi Basında son zamanda. son zamanda açık hatırlamasam da yani Yok, çok değil mi? en Yok. yakın zamanda ama bu saldırıya Suriye yine tepki verdi anında. Bu Suriye'yi istikrarsızlaştırma girişimidir denildi. Suriye'den yapılan açıklamada onu da ifade edeyim. Suriye Dışişleri Bakanlığı bir yazılı açıklama yapıyor ve de 5 ayrı noktaya hava saldırıları düzenlenmesini kasıtlı bir girişim. Neye yönelik? Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik. Şimdi Şahra tabii ki daha önce eleştirdi de İsrail'i, hiç eleştirmedi değil. Ama yakın zamanda yeni bir açıklama var mı ben hatırlamıyorum. Ama şunu da biliyoruz ki çok zor bir süreç ve daha Suriye tam gücünü toparlayamadı. Yani daha bir geçiş süreci var. Bunun 1 ya da 2 yıl, en azından 2 yıl sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla İsrail gibi gözünü tamamen kan bürümüş, hırs bürümüş, hukuku tanımayan, her türlü yasa dışı eylemi çekinmeden yapan bir ülkeye karşı da çok kolay kafa tutabilecek bir pozisyonda değil. Ama tabii ki karşısında bu eylemlerin.